Evet sevgili dostlarım, Haldun'la Gezelim kanalıma hoş geldiniz. Beğeni butonuna basmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tuna Nehri akmam diyor, etrafına basmam diyor. Şanlı büyük Osman Paşa Pinevreden çıkmam diyor. Niçin bu türküyü söyledim diye sorarsanız sevgili dostlar. Çünkü bu türkü tam buraya hitap ediyor. Ulm şehrine diyebilirim. Çünkü bulunduğum bu yer tam gördüğünüz gibi Tuna Nehri'nin tam yanı. Tuna Nehri biliyorsunuz tabii Karadeniz akıyor. Şarkı da buna uyduğu için böyle bir giriş yapmak istedim. Kanalıma hoş geldiniz. Haldun'la Gezelim başlıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar hemen gözümüze hemen bunlar da çarpıyor. Bu şehir eskiden surlarla çevrilmiş. Böyle baktığınız zaman ta baştan sona kadar böyle devam görüyorsunuz. Surlarla çevrili halini. Şimdi Ulm diyoruz. Bir de Neu-Ulm var. Tabii Harp'ten sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dedik ya, Ulm şehri sanayileşmiş bir şehir. Sanayisini büyütmek için Neu-Ulm olarak da geçmiş diyebiliriz biz buna. Yani sanayileşmiş bir şehir Ulm şehri. Bunu da söyleyeyim dedim. Surlarla çevrilmiş eski Ulm. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şehir surlar içinde. Eski Ulm. Yeni Ulm sanayileşmiş şeklinde. Neu-Ulm'de diyebiliyoruz biz buna. Simes'in de bir kolu bu şehirde. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Surların kalınlığı 1,5 metre falan var. Surların kalınlığı. Çoğu da restore edilmiş sonradan. Orta çağdan kalma ahşap evler diyebiliriz bunlara. Restore edilmiş evler. Surların içinde kapanmış evler. Şöyle baktığımız zaman evlerin Orta Çağ devrinde nasıl olduğunu görüyoruz. Hemen arkada da kilisesi, Dom Kilisesi. Almanya'nın en yüksek kiliselerinden bir tanesi burada arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Bilginiz olsun. Almanya'nın en yüksek kilisesi burada. Sizinle onunla paylaşmak istedim. Ama ne kadar yüksek olduğunu onu da söylemeyeyim ben. Siz kendiniz bakarsınız daha iyi. Her bilgiyi paylaşmak istemiyorum. Yazılar bile baktığımız zaman Ulm'de yazıların çoğunun eski, yani Orta Çağ devrindeki yazılarla. Yani bazı Ulm'de böyle ahşap evlere baktığınız zaman eski el yazılarıyla yazmışlar. Evet sevgili dostlar. Şimdiki öyle bir yerdeyim ki balıkçılığın ve bronzlaşmanın yapıldığı yerlerden birindeyim. Buraya da Küçük Venedik diyebiliriz tabii. Görüyorsunuz evleri. Şimdi ise bulunduğum yer modern şehir merkezine biraz yürüme mesafesiyle güneyinde kalıyor burası. Yani şehir merkezine. Yarı ahşap ve ahşap evlerin sularla çevrilmiş olduğunu görmektesiniz. Sevgili dostlar, burası eski zamanlarda sanatkarların mahallesiydi. Öyle diyebiliriz buna. Şimdi ise Ulm Katedrali'nden sonra görülmeye değer en popüler yerlerden birisi burası. Bana sorarsanız bence Küçük Venedik diyebiliriz. Sevgili dostlarım, evet, eğer Ulm'e gelirseniz buraya gelip görmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar, bu yapılar 15. yüzyıl ve 17. yüzyıl arasında çoğu temelinin bir kısmı doğrudan suyun altındadır. Tabii ki zamanla temeller yerinde oturmuş şeklinde görüyorsunuz burayı. Gördüğünüz gibi değirmenler hemen bu tarafa baktığımız zaman değirmeni görebiliyoruz. 17. yüzyılda bu bölgede balıkçılık Orta Çağ'dan yerleşmiş. Tuna'nın taze balıklarını pazar yerlerinde satarak
geçinmelerini sağlıyorlardı. O zamanlar tabi buranın evlerinin adı Tane'nin evleriydi. Genellikle balıkçılıkla anlıyorsa da bu şehir, deri imalatçıları için de çok önemli bir yerdi. Düşünebiliyor musunuz? 17. yüzyılları. Çok ağır bir koku. Yani şu anda görüldüğü gibi görünmüyordu buralar. Neden mi? Hayvan derilerinin burada yıkayıp kuruttukları zaman da çok ağır bir pis koku, ağır bir koku diyelim biz bunlara daha iyi. Arkadaşlar şu an kış ayı olduğu için hava bayağı soğuk. Hani kuru bir soğuk. Buraya bahar aylarında gelmenizi tavsiye ederim. Çiçekler içinde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. İsterseniz yemeğinizi yiyebilirsiniz. Böyle restoranlar, değişik restoranlar var. Her restoran kendi güzel ürününü sunmaya çalışıyor. Öyle diyebilirim. Ben size şunu tavsiye edemem. İlla şu restoranta gidin. Herkesin damak tadı ayrı olduğu için her tarafta istediğiniz ürünü bulabilirsiniz diyebilirim. Evet sevgili dostlarım, gelelim şimdilik bu Ulm şehrinin tarihine. Sevgili dostlar, Ulm'un tarihi 22 Temmuz 854'te Alman kralı Ludwig ile başlar. Arkadaşlar her zaman Ulm diyoruz ama bir de eski ismi var. Tabi bu eski ismi ne? Eski ismi Pfalzhuymay'dı. Kral Ludwig bu şehri koruma altına alabilmek için bir belge imzaladı. Kraliyet Sarayı, çevresindeki birazdan göreceğimiz küçük yerleşim yerlerinin ilk korunma sözleşmesini imzalamış oldu. Anlatmamın nedenlerinden bir tanesi ise bu şehir 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1944 ve 1945 başlarında birkaç kez yerle bir edilmiş arkadaşlar. Bombalanmış burası. Ve maalesef tabii savaş sonralarında şehrin %81'i yok olmuş. O zamanlar orijinal bina sayısına baktığımızda 12.756 binadan maalesef 1763 bina ayakta kalabilmiş. Hepsi restore edildi. Aynı şekilde restore ettiler buraları. Yani tabi biraz modern olmuş buralar da. Sevgili dostlar, 1951 senesinden itibaren ise Ulm şehri çok hızlı şekilde gelişmeye başladı. Ve tabii ki sanayi bölgesi de oldu bu şekilde. 1955 senesinde ilk yüksek okulunu kurar. 1968 senesinde maalesef geri kapatmak zorunda kalır. Ve 1960'da ise ilk mühendislik okulunu kurar. Üniversite olayına gelecek olursak arkadaşlar, 1967'de ilk üniversitesini kurmuş olur Ulm. Ve böylece de bilim şehri ünvanını alır. Tabii ki size böyle kısa olsa da bir şehrin tarihini anlatmak istedim. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehir eski çağı ve yeni çağı diyebiliriz. Yeni yapılan yapılarla birlikte. Arkamda gördüğünüz hemen yani bu tarafta gördüğünüz piramidi andırıyor. Ama normal bir piramit değil. Burası kütüphane binası. Evlere baktığımız zaman demiştim. Eski çağ ve yeni modern çağ. Bunu her şeyi burada yaşayabilirsiniz. Bu Ulm şehrinde.
Geldiğiniz zaman zaten diyeceksiniz kendinizde. Ya modern evler de var ama eski evler de restore edilmiş tabii. Ama aynı şekilde restore edilmiş. Bir de öyle düşünelim bunu. Yani bombalandıktan sonra o şekilde inşa edilmiş diyebiliriz. Aynı şekilde geri inşa etmişler. Özelliği bir tanesi de bu. Ulm'ü gezerken de gözden kaçmayan bir şey daha var. Ulm'ün serçeleri. Yani serçe sembolleri diyelim biz buna. Hemen hemen her yerde görmek mümkün. Diyeceksiniz ki ne bu serçe sembolleri? Bu serçe eski zamanlarda Ulm halkı için bir sembolmüş. Katedrali yaparken şehrin surlarını, kocaman kalaslarını geçirmek için bayağı çok uğraşmışlar ve geçirememişler. Tabii düşünüyorlar bu konuda nasıl geçirebiliriz diye. Birden bakıyorlar gökyüzünde bir serçe ağzında bir dal yan olarak kapıdan geçiyor. Ve bunu gören halk hemen çözüm bulmuşlar. Bütün sütunları, kalasları yan geçirmeye kalkmışlar. Ve serçenin sayesinde de komik ama bu şekilde de terimi çözmüş olmuşlar. Yani bu serçe sembolleri katedrallerde de var. Orada yüksekleri de görebilirsiniz. Çoğu yerlerde Ulm şehrinde çoğu sembolik olarak serçenin heykelini, çizimlerini görebilirsiniz. Çoğu yerlerde var. Yani çok büyük bir anlam taşıyor. Serçenin hikayesi diyelim biz buna. Ulm şehri deyince katedral, Tuna Nehri öyle falan geliyor aklımıza. Çok ünlü bir bilim adamının da doğduğu bir şehir burası. Kişi diye sorarsanız arkadaşlar E eşittir M çarpı C kare deyince akla kim geliyor? Tabii %100 herkesin bildiği bir isim. Albert Einstein. Yani Albert Einstein Ulm şehrinde doğmuştur arkadaşlar. Albert Einstein 14 Mart 1879 senesinde gözlerini bu şehirde açtı. Yukarıda doğduğu yer Bahnhofstrasse'de 20'de doğmuştur. Ev 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmış ve yerle bir olmuştu. Ve daha sonra doğum yeri planını anıt olarak yukarıda anıtı oraya diktiler. Yani geldiğiniz zaman da Ulm şehrini, Albert Einstein'ın orada yerini görebilirsiniz. Albert Einstein 15 ay Ulm şehrinde hayatını geçirdi. Albert Einstein buradan ayrıldıktan sonra Münih, İsviçre, Berlin şehirlerinde yaşadı. Ve son durağı olan New Jersey, Amerika'da hayata gözlerini yumdu. Yani vefat etti. Yani arkadaşlar anlayacağınız ünlü bir bilim adamının şehri, doğduğu yer. Burada doğdu. 15 ay burada yaşamıştır. Evet arkadaşlar. Çok soğuk bir havada çekim yaptık. Belki yanlışlarım falan olmuştur. Dilim sürtüştüyse kusura bakmayın. Şimdiden herkesin çok özür diliyorum bu konuda. Haldun'la Gezelim kanalına abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ulm'den herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.